Hayal edin, o kadar sakin bir ülke ki yıllardır savaşlar, darbeler, devrimler ya da büyük iç karışıklıklar yaşanmadığı için neredeyse sıkıcı görünebilir. Böyle bir ülke gerçekten var. Özbekistan. Orta Asya'nın kalbinde yer alan bu ülke, bir zamanlar Doğu ile Batı'nın yüzyıllar boyunca buluştuğu eski İpek yolunun en önemli duraklarından biriydi. Özbekistan'da Rusça, Özbekçenin yanında hala yaygın olarak konuşulmaktadır. Bu durum hem günlük iletişimi kolaylaştırır hem de Sovyet geçmişinin izlerini yansıtır. Bu dilsel çeşitlilik, tarihini, geleneklerini ve ortak Orta Asya kimliğini paylaştığı Kazakistan gibi komşu ülkelerle olan güçlü kültürel bağlarla birlikte varlığını sürdürmektedir. Burada farklı etnik ve kültürel etkiler iç içe geçmiştir. Türk, Fars ve Slav kökenli unsurlar şehir yaşamında, mimaride ve yerel geleneklerde kendini göstermektedir. İklim büyük ölçüde karasaldır. Yazlar çok sıcak ve kurak, kışlar ise oldukça soğuktur ve bu durum günlük yaşamı önemli ölçüde etkiler. Özbekistan nüfusunun büyük çoğunluğu Müslüman olmasına rağmen özellikle büyük şehirlerde genel olarak daha laik bir sosyal yaklaşım benimsenmektedir ve bu durum günlük yaşam üzerinde doğrudan etkili olmaktadır. Bu ülkenin adını belki çok iyi bilmiyor olabilirsiniz. Ancak şehirlerinden bazılarını, tarihini ya da İpek Yolu üzerindeki önemini mutlaka duymuş veya görmüşsünüzdür. Sadece buna özel bir dikkat göstermemiş olabilirsiniz. Kendi deneyimlerime göre Özbekistan uygun maliyetli bir ülkedir. Ancak internette bazen anlatıldığı kadar ucuz değildir. Bu düşük maliyetli bir ülke değildir. Hatta bazı açılardan Gürcistan veya Ermenistan'ın daha ekonomik olabileceğini söyleyebilirim. Özellikle kira konusunda Kafkasya'nın bazı bölgelerinde hala aylık 200 avronun altında daire bulmak mümkündür. Dünyanın en uygun maliyetli ülkelerinden biri olan Özbekistan'a hoş geldiniz. Günde yalnızca 10 ila 15 dolarla rahat bir şekilde yaşadığınızı hayal edin. Pilov, geleneksel ekmek ve limonlu yeşil çaydan oluşan bir öğle yemeği yalnızca birkaç dolara mal olabilir. Bu da Batı Avrupa'daki birçok şehirde bir kahve fiyatından daha düşüktür. Düşük yaşam maliyeti, ülkenin ziyaretçiler için en büyük avantajlarından biridir. Basit bir otelde bir gece genellikle 10 ila 20 dolar arasında, şehir içindeki bir taksi yolculuğu 1 ila 3 dolar arasında tutar ve sokak yemeklerinden oluşan doyurucu bir öğün çoğu zaman birkaç doları geçmez. Pratikte bu durum, ülkeyi uzun süreli konaklamalar veya daha sakin bir yaşam temposu arayanlar için cazip bir seçenek haline getirir. Ancak yine de birçok kişinin hayal ettiği kadar aşırı ucuz bir destinasyon değildir. Ziyaretçilerin ülkeye geldiklerinde sıklıkla bahsettiği bir diğer konu ise şehirlerde yürüyüş yapmanın keyfidir. Taşkent'te tıpkı Almatı'da olduğu gibi güçlü Sovyet mirası, geniş bulvarlar, anıtsal mimari ve özellikle büyük yolların altından geçmeyi sağlayan yaya alt geçitleriyle kendini gösterir. Bu şehir planlaması, şehri yürüyerek keşfetmek isteyenlere farklı bir deneyim sunar. Yol bulmak için Yandex Maps ve Yandex.Go gibi uygulamalar neredeyse vazgeçilmezdir. Çünkü Google Maps bölgenin tamamında her zaman düzgün çalışmayabilir. Yandex üzerinden çağrılan taksiler genellikle son derece ucuzdur ve şehir merkezinden havaalanına yapılan bir yolculuk bile çoğu zaman 2 avrodan daha düşük bir ücrete mal olur. Toplu taşıma ise daha da ekonomiktir. Biletler yalnızca birkaç sente satın alınabilir.
Bölgesel seyahatler de dikkat çekici derecede uygun fiyatlı olabilir. Kafkasya'dan Almatı'ya bazen $100 altında uçuşlar bulunabilirken, Özbekistan ile Gürcistan arasındaki uçuşlar mevsime bağlı olarak $200 altında olabilmektedir. Hatta bazı güzergahlarda birinci sınıf gece treni biletleri yaklaşık $50 satın alınabilir. Bu videodaki tüm görüntüler başka kaynaklardan, materyal kullanmadan ve izinsiz şekilde yeniden kullanılan içeriklere başvurmadan tamamen tarafımdan yerinde çekilmiştir. Bu yönüyle birçok diğer seyahat videosundan ayrılmaktadır. Bu bağlamda ziyaretçilerin en sık konuştuğu konulardan biri de Özbek kadınlarının görünümü ve tarzıdır. Taşkent ve Semerkant gibi şehirlerde Türk, Fars ve Slav etkilerinin şekillendirdiği benzersiz bir kültürel karışım göreceksiniz. Bu durum kıyafet tarzlarında da açıkça görülür. Modern şehir modasından geleneksel unsurlara kadar Özbekistan oldukça geniş bir çeşitlilik sunmaktadır. Birçok kadın eğitim almakta, çalışmakta ve kamusal yaşamda önemli roller üstlenmektedir. Yaşam maliyeti yine dikkat çeken bir konudur. Sokak yemekleri genellikle 2 ila $5, taksi yolculukları 1 ila $3 ve standart bir otel odası gecelik 10 ila $20 arasındadır. Ülkenin üçüncü büyük özelliği ise tarihi önemidir. Özbekistan, Çin, Pers, Hindistan ve Avrupa'dan gelen tüccarların mallarını, fikirlerini ve kültürlerini değiş tokuş ettiği İpek yolunun en önemli kavşaklarından biriydi. Ülke, Büyük İskender, Cengiz Han ve Timur gibi tarihi figürlerin etkisi altında gelişmiş ve bu kişiler bölgenin kültürel ve mimari gelişimine önemli katkılarda bulunmuştur. Semerkant ve Buhara gibi şehirler, mavi kubbeleri, tarihi medreseleri ve eski meydanlarıyla bu mirası günümüze taşımaktadır. Bununla birlikte Özbekistan, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan ancak nispeten laik bir yapıya sahip bir ülkedir. Bu durum şehir yaşamını ve sosyal çeşitliliği etkilemektedir. Resmi dil Özbekçedir. Ancak özellikle Taşkent'te Rusça günlük yaşamda yaygın şekilde kullanılmaya devam etmektedir. Misafirperverlik kültürün merkezinde yer alır. Çay, sosyal yaşamda önemli bir role sahiptir ve hatta çayın nasıl servis edildiği bile sohbetleri ve sosyal ilişkileri etkileyebilir. Başkent Taşkent, tarihi mimari mermerler ve kristal avizelerle süslenmiş Sovyet tarzı metro istasyonlarıyla bir araya getirir. Gece çöktüğünde ise Taşkent bambaşka bir görünüme kavuşur. Şehir canlanır, restoranlar, barlar ve eğlence mekanları gece geç saatlere kadar açık kalır. Gece hayatı modern müzik ile yerel etkileri birleştirerek ziyaretçileri sık sık şaşırtan dinamik bir şehir atmosferi yaratır. Güvenlik de önemli bir unsurdur. Özbekistan, birçok destinasyona kıyasla suç oranının nispeten düşük olduğu bir ülke olarak kabul edilmektedir. Pek çok ziyaretçi şehirde rahatça dolaşabildiğini belirtmektedir. Yine de her zaman temel güvenlik önlemlerini almak gerekir. Yerel halk genellikle misafirperver ve saygılıdır. Her turistik destinasyonda olduğu gibi bazen yüksek fiyatlarla karşılaşılabileceğinden alışveriş yapmadan veya ulaşım hizmetlerinden yararlanmadan önce fiyatları kontrol etmek tavsiye edilir.
Özbekistan aynı zamanda zengin doğal kaynaklarıyla da tanınır. Dünyanın en büyük altın üreticilerinden biridir ve önemli miktarda doğal gaz, petrol, uranyum ve kömür rezervlerine sahiptir. Bu kaynaklar ulusal ekonominin temel dayanaklarından biridir. Tarım alanında ise sıklıkla beyaz altın olarak adlandırılan pamuk hala önemli bir üründür. Ancak geçmişte pamuk üretiminin genişlemesi ciddi çevresel sonuçlara yol açmıştır. Bunun en çarpıcı örneği Aral Denizi'dir. Pamuk tarımı için nehirlerin yönünün değiştirilmesi nedeniyle deniz neredeyse tamamen yok olmuş. Ve bu durum bölgenin en büyük çevre felaketlerinden biri olarak kabul edilmiştir. Son yıllarda Rusya'dan gelen nüfus akışı özellikle Taşkent'te konut piyasası üzerindeki baskıyı artırmış ve bazı bölgelerde kiraların yükselmesine neden olmuştur. Özbekistan, dünyada çift karayla çevrili çok az sayıdaki ülkeden biridir. Bu durum onu coğrafi olarak izole ederken aynı zamanda Orta Asya'nın merkezinde stratejik bir konuma da yerleştirmektedir. 440 bin kilometrekareden daha büyük bir yüzölçümüne sahip olan ülke, Doğu ile Batı arasında tarih boyunca önemli bir kavşak noktası olmuştur. Günümüzde Özbekistan, zengin tarihi mirası, hızla değişen şehir yaşamı, doğal kaynaklara dayalı ekonomisi ve köklü gelenekleriyle dikkat çekmektedir. Geleneksel pazarlardan Taşkent'in modern caddelerine, Semerkant ve Buhara gibi tarihi şehirlerden sürekli gelişen çağdaş kültürüne kadar Özbekistan, büyümeye ve değişime devam eden güçlü bir kimliği korumaktadır. Bu tür içerikleri beğeniyorsanız abone olun, videoyu beğenin ve dünyanın dört bir yanındaki diğer gizli hazineleri keşfetmek için kanala destek olun. Yaşam maliyeti yine dikkat çeken bir konudur. Sokak yemekleri genellikle 2 ila 5 dolar, taksi yolculukları 1 ila 3 dolar ve standart bir otel odası gecelik 10 ila 20 dolar arasındadır.